Oz'un tüm versiyonlarında değişmeyen o canlı renklere bayılıyorum. Patlıyor adeta. Ve şimdi şunu söylemeliyim ki yılda en fazla 2-3 müzikal film izleyebilen biriyim. Görünüşe göre geçen yılın hakkını Wicked ile doldurdum. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Wicked, 2003'te Broadway'de sahnelenen ve 1995'te yayımlanan bir kitaptan uyarlanan Wicked müzikalinin sinema uyarlaması. Başrollerde Batı'nın kötü cadısı olarak bildiğimiz Elphaba rolünde Cynthia Erivo ve Glinda rolünde Ariana Grande yer alıyor. Ama Glinda'nın adının nasıl telaffuz edilmesini tercih ettiğini duyunca aklıma direkt Chandler Bing geldi. Ve onlar She's adlı bir okulda tanışıyorlar. Hikayenin 90'lardan olması en çok bu okulun adıyla kendini belli ediyor. Çünkü She's ismi tam da 90'ların diliyle şahane gibi bir anlama geliyor. Önceki açıklamalarımdan anlamış olabileceğiniz gibi müzikali hiç izlemedim, kitabı da okumadım. Wicked hakkında tek bildiğim şey Batı'nın kötü cadısının geçmişine ve olaylara onun perspektifinden bakışını anlatan bir hikaye olduğu. Gerçekten bu kadar kötü müydü ya da iyi miydi diyelim. I don't know, man. Wicked'ın en büyük artısı bu tür şeyleri sürekli filmlerde görüyor olmamıza rağmen hadi kötü karakteri insanlaştıralım belki onun da haklı olduğu bir taraf vardır yaklaşımının öncülerinden biri olması. Bir süper kötü adam dünyadaki milyarlarca insanı yok eder, küle çevirir ve biz izleyiciler olarak evet ama olayın iki tarafı var diye düşünürüz. Peki ya Batı'nın kötü cadısı? Hakkında bildiklerimiz gerçekten doğru mu? Yoksa tamamen bir propaganda ürünü mü? Sonuçta doğru medya desteğiyle insanlara düşmanınızı istediğiniz gibi gösterebilirsiniz. Sanırım bu dediğime hem sağ cenah hem de sol cenah katılacaktır. Cynthia Erivo ve Ariana Grande'nin dinamiği, kimyası gerçekten iyi çalışmış. Başta tamam arkadaş olacaklar sonra her şey ters gidecek diye düşündüm. Çünkü bu tür hikayeleri daha önce de izledik. Ama olay bundan daha derin. Galinda'nın ya da diğer bir deyişle Galinda'nın kendine ait bir karakter gelişimi olacağını bilmiyordum. Bu beni gerçekten etkiledi. Beklemediğim bir şeydi. Gay! Ve Ariana Grande şaşırtıcı derecede oyunculuğuyla ön plana çıkıyor. Onun hakkında pek bir şey bilmiyorum. Açıkçası size bir tek Ariana Grande şarkısını bile sayamam. Evet, bu garip gelebilir. Oldukça ünlü biri. Ama benim müzik listemi ağırlıklı olarak Charles Aznavour'un şarkılarının doldurduğunu söylediğimde eminim bana hak vereceksinizdir. Sonuçta zevkler ve renkler dediğimiz bir durum söz konusu. I'm here to tell you right now, we don't care. We don't care. Neyse daha önce bir filmde oynadığını gördüm mü? Bakıyorum ama hayır. Yani evet şaşırdım. O tam bir kötü kız prenses gibi. Komik bir şekilde abartılı oynuyor. Film Elphaba ve Glinda için bizi taraf tutmaya zorluyor. Ama birini desteklemek diğerine karşı olduğunuz anlamına gelmiyor. Onları farklı anlarda farklı nedenlerle destekliyorsunuz. Wicked kesinlikle büyük çaplı ve gösterişli hissettiren bir yapım. Sinema uyarlaması olduğu da bariz. Eğer müzikal olduğunu bilmeden izleseydim yine de bu kesin Broadway oyunundan uyarlanmış derdim. Büyük setler, canlı renkler, müzikal sahneler ve müzikleri oldukça akılda kalıcı diyebilirim. Pek çok insan için klasik olabilir ama benim için kulağa hoş gelen şarkılar. Gay! Filmi izledikten sonra aklımda bir şarkı kaldıysa o bir başarıdır. Ve evet, müzikler gayet hoş ve akılda kalıcı. Ancak bu film tek bir kelimeyle özetlenebilir. Kurulum. Başlığında bölüm 1 olan bir filmden ne bekleyeceğimiz artık belli oldu. Devam edecek. Devam edecek ifadesi sinemada eski bir gelenek. Ama ben görevimiz tehlikenin hata yaptık vazgeçiyoruz dediği anı gerçekten çok sevmiştim. Ama işte buradayız. Wicked bölüm 1 ve gerçekten de bölüm 1 gibi hissettiriyor. Bir filmi izleyip de bunun devamı gelecek demek başka bir şey ama benim burada bir filmi sadece ilk yarısını izlemişim gibi hissetmem başka bir şey. Artık bu tarz durumlar beni rahatsız ediyor ve sanırım rahatsız etmeye de devam edecek. Çünkü bu filmde gerçekten ilginç fikirlerin başlangıcını görüyoruz. Ve sadece romantizmle ilgili değil ki bu da iyi çünkü filmdeki adam gerçekten iyi oynuyor. Kimdi o? Jonathan Bailey. Mükemmel bir performans sergiliyor. Ama asıl olay Oz'daki yükselen faşizm ve hayvan çiftliği benzeri bir anlatımın başlangıcının verilmesi. Filmde insan doğası ve iktidarın bu doğayı nasıl sömürdüğüne dair derin temalar var. Ama sadece birazını görüyoruz. Bölüm 2'nin hazırlık aşamalarını yani. What? Şimdilik kötü kızlar Hogwarts'ta diyebiliriz. Hobbit filmlerindeki gibi sanki süreci uzatmak için hikaye gereksiz yere genişletilmiş. Baktığımda Wicked bölüm 1'in neredeyse tüm müzikal kadar uzun olduğunu gördüm. Ve bu hissettiğim şeyin doğruluğunu kanıtlıyor. Ama bütün bunlara rağmen devamının nereye gideceğini gerçekten merak ediyorum. Bölüm 1'in asıl amacı izleyiciyi sonraki kısma heveslendirmek ve bunu başardılar. Sonuç olarak Wicked'ı beklediğimden daha çok beğendim. Oyuncular müthiş bir iş çıkarmış, kimyaları iyi.
Oz gösterişli ve büyük hissettiriyor. Müzikali izlememiş olanlar için bile hikayeye yatırım yapmanızı sağlıyor. Bu film uyarlaması gerçekten özel bir şeye dönüşebilir. Eğer bölüm 2'de içine etmezlerse. Ama şimdilik elimizde sadece bölüm 1 var. Güzel bir zaman geçirmek için izlenebilir. Ama benim Oz tercihim kabus gibi olan versiyon. Return to Oz'u hiç izlediniz mi? Bir nesli travmatize etmiş sanırım. Etmiş diyorum çünkü ben o nesilden değilim. Peki ya siz? Wicked'ı izlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz film hakkında? Bu arada Oscar'da en iyi yapım tasarımı ve en iyi kostüm tasarımı ödülünü aldı Wicked.